Litvanya'nın şu an kişi başı geliri 20.000 euroya geçmiş durumda. Çocuklar bile ağlamıyor burada yani. Abi bu bulutlar gerçek mi ya? En kolay startup vizesi veren ülke buraya. Amerika'daki Silikon Vadisi'nin benzerini kurmak en büyük hayalleri ve 41 maddelik bu mahallenin anayasasını görüyorsunuz. Böyle onların tatil beldesiymiş burası. Dünyada iş yapmanın en kolay olduğu 11. ülke Litvanya. Özellikle anayasasında hayvan hakları ile ilgili çok güzel detaylar var. Ve dünya turumun en güzel ayaklarından bir tanesi olan Kuzey Avrupa turumu başlatmak üzere tekrardan Polonya'ya geri döndüm. Ben Deniz Pehlivan. Şu anda sizlere Polonya'nın başkenti Varşova'dan sesleniyorum. Buraya bir geziyi başlatmak üzere geldim ve Polonya'da vlog çekmedim tekrardan. Çünkü önceden zaten çekmiştim. Buraya niye geldik? Buradan Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, İsveç, Norveç, Danimarka'yı gezeceğim bir gezinin ilk ayağını başlatmak üzere geldim ve yarından itibaren gezimize başlayacağız. Niye yarın diyorum? Çünkü ben size şu an videoyu gece yarısı başlattım. Sabah enerjim olmayabilir diye en azından bir girişi böyle güler yüzlü yapmak istedim. Çünkü yarın 6.30'da otobüsümüz var ve buradan yolculuğumuza başlayacağız ve hep birlikte yeni ülke olan Litvanya'ya gideceğiz. Ama sizin için yeni ülke. Ben daha önceden zaten Litvanya ve aslında Baltıkları, Kuzey Avrupa'yı gezmiştim ama hiç videosunu yapmamıştım. Dünya turumun bu ayağında size bu bölgeyi de aktarmak istedim. Bu gezimi yapmak için Avrupa Rüyası'yla geldim. Avrupa Rüyası böyle Avrupa'nın farklı yerlerinde çok farklı turları olan ve benim katıldığım Baltıklarda dahil olmak üzere Kuzey Avrupa turunu yapan çok güzel bir arkadaşların kurduğu firma ama aynı zamanda İngiltere'de turları var, Balkanlara da var. Yani Avrupa kıtasının olduğu her yere tur yapıyorlar. Beni de davet ettiler ve aslında bugün çok güzel başlayan gezimizden ben çok bir şey çekmedim ama bugünden itibaren Litvanya gezimi size aktarmaya başlayacağım. Arkamda gördüğünüz yatakta artık uyuyup dinleneceğim. Sabah uyanacağım ve yarın inşallah hep birlikte Litvanya'yı birlikte keşfetmeye başlayacağız. Hazırsanız Litvanya gezimiz başlıyor. Günaydın. Hadi bakalım gezmeye hazırız. Burası kaldığımız otelin lobisi. Böyle turda çok güzel otellerde de kalacakmışız. Bu ilkiydi ve bence 10 numaraydı. Şimdi burada kahvaltımızı yapacağız. Polonya'daki size aslında standart Avrupa'daki kahvaltıyı şöyle bir göstereyim gelin. Meyveler var her zamanki gibi. Şurada yine Allah'tan ekmek var. Kızartıp yiyebilirsin. Peynirler var. Dolma var. Şunların birçoğu domuz oluyor. Burada neler varmış? Yumurta falan var burada da. Yani fena değil. En azından aç kalmazsın. Kahvaltıyı yaptık. Şimdi arkamdaki otobüsle Litvanya'ya giriş yapmaya başlayacağız. Polonya, Varşova'dan oraya gitmemiz yaklaşık olarak böyle 400 kilometrelik bir yol hesaplayın işte. 3-4 saat sürecek muhtemelen. Sabahın şu an 8'i oldu. Hava çok güzel. Pırıl pırıl tertemiz bir hava var. Soğuk değil, sıcak değil. Tam gezmelik o yüzden. Şimdi yolculuğa başlayacağız. Yol manzaraları falan çok güzel olacaktır. Yeşil ve göllerle kaplı bir coğrafya göreceksiniz. Bu bölge çok bilinmiyor. Yani Avrupa'da özellikle işte hep İtalya, Yunanistan, İspanya bizde çok popüler ama bu bölgede de keşfedecek harika yerler var. Yolculuk başlıyor şimdi. O kadar güzel yollardan geçtik ki böyle hem yollar rahat hem otobüs çok rahat. Uyuya uyuya gidiyorum şu anda. Yolculuk 3-4 saat süreceği için bir öğlen molası verdik. Şöyle bir petrol ofisinde yemek yiyeceğiz. Burada restoranlar ve içerideki petrol ofisinde her şeyi bulabiliyorsunuz. Sonra Takai adında buranın yani Litvanya'nın eski başkentine giriş yapıp gezmeye başlayacağız. Böyle sonra yukarıya doğru çıkacağız ve hava zaten değişmeye başlayacak. Şu an tişörtteyim. Birkaç güne mont giymeye başlarım. Geldik bir şeyler yiyelim hadi. Tertemiz yerler ya.
Şimdi yemek yemeye başladık. Şöyle bir tabak söyledim. Buna 36 zloty verdim. Tavuk, salata ve güzel bir yanında patates var. Buralarda asla aç kalmıyorsun. Gideceğimiz yerlere de kalmayacağız zaten. Çünkü mutfak olarak oldukça zenginler. En azından bir Latin Amerika ülkelerine nazaran ya da Afrika. Yani Avrupa'ya gelip de aç kalıyorsanız bunu başarı olarak kendinizi sayabilirsiniz. Normalde balık yiyecektim burada ama kalmadı. O yüzden tavukla idare ediyoruz. Ve Trakai adında eski bir başkentine geldik. Litvanya'nın. Arabayı park ettik. Şimdi gezmeye başlayacağız. Uzun bir yolculuk oldu. Çok güzel köylerin ve ormanların içerisinden geçtik. Çünkü bu ülkenin 1/3 ormanlarla kaplı. Şimdi burayı keşfetmeye başlayalım. Çok sevimli bir yere benziyor. Abi bu bulutlar gerçek mi ya? Havada hiç nem olmadığı için cam gibi bir coğrafya karşılıyor sizi. Böyle küçük küçük adacıklar var. Burası aslında hem başkentin hem de Vilnius'un böyle sayfiye alanı gibi gelip burada tatili yapıyorlar. Denize giremiyorlar çünkü Baltıkların denizi güzel değil. O yüzden bu ülkelerde daha çok göl yaşamını tercih ediyorlar. Arka planda gördüğünüz yerde de işte böyle tekneye biniyorlar. Deniz bisikletine biniyorlar. Plajların keyfini çıkarıyorlar ama havası ve doğası şu ana kadar harika. Beğendim burayı. Buraya daha önce hiç gelmemiştim. Bu ülkelerin hepsini 12-13 sene önce gezdim. Ama o zamanlar tabii ki daha böyle gençtik, çocuktuk. Çoğu şeyi de hatırlamıyorum. Bu birazcık daha öncesi sonrası gezisi oluyor. Şu ana kadar turda çok keyifli geçiyor. Yani rehber muhteşem. Harika bilgiler veriyor. Her şey çok planlı. Yani böyle gezmeyi de insan özlüyor bazen. Sonuçta sistematik olarak sen hiçbir şey düşünmüyorsun. Armut piş ağzıma düş misali oluyor. Şikayetçi değilim. Ve geldiğimiz yerlerde güzel olunca keyifli olacak gibi, bakalım. Böyle onların tatil beldesiymiş burası. Burada restoranlar var, kafeler var, barlar var. Bildiğiniz yazlık yerine geldik. Buradan sonra da şehir kısmını görmeye geçeceğiz. Ama şey çok güzel. Böyle çok huzurlu, sakin. Şu teknelere baksana, adamlardaki keyfe bak ya. İnsan kıskanıyor. Aslında Litvanya bir Baltık ülkesi. Estonya, Letonya, Litvanya, bu üçü de böyle aslında aynı coğrafyanın aynı insanlarını barındırıyor gibi düşünebilirsiniz ama hepsi bambaşka ülkeler. Böyle insanlar gölün etrafında geziyorlar. Böyle teknelerle de dolaşabiliyormuşsunuz. Hatta parti bot falan yazıyor. Zaten sakin ama bir o kadar da pırıl pırıl. Deniz gibi, şuraya bakın. Tertemiz bir göl. Şuradan kalenin olduğu yere gidiliyormuş ve manzara çok güzelmiş. Oraya doğru ilerliyorum. Bakalım neler var. Şimdi geziye başlayacağız ama benim size öncelikle bu Litvanya ülkesi hakkında biraz bilgi vermem lazım. Çünkü bu Litvanya, Letonya, Estonya son zamanlarda özellikle startup, işte dijital pazarlama alanlarında çok ciddi teşvikte bulunan ülkeler. Öyle ki Litvanya'nın şu an kişi başı geliri 20.000 euroya geçmiş durumda, biliyor musunuz, yıllık. Ve daha düne kadar, 90'lara kadar burası Sovyetler hakimindeyken 2000'lerin başında batıya adapte olmaya çalışıp 2006'da Schengen bölgesine giriyor, NATO'ya giriyor, Avrupa Birliği'ne giriyor. Ki ben buraya 2011-2012'de falan gelmiştim. Çok kötü durumdalardı ama günümüzde özellikle bilişim alanında çok ciddi girişimleri var. Öyle ki buraya Amerika'daki Silikon Vadisi'nin benzerini kurmak en büyük hayalleri ve özellikle ülkede azalan nüfusu arttırmak için hem dışarıdan böyle yazılıma değer veren insanları çekmeye çalışıyorlar hem de nüfusu tutmaya çalışıyorlar. Bir de hani haberlerde ya da internette bir şey görebilirsiniz, işte kadın erkek konusunda böyle dengesizlik var gibi lanse ediyorlar ya. Hani böyle Cem Yılmaz da diyor ya, kapaklara ya da manşetlere konuyor ya, işte bu ülkede erkek yok, bütün herkes oraya gitsin algısı yaratıyorlar ama yalan o. %53 kadın, %47'si erkek bu ülkenin. Bir diğer bilgi, ülkenin başkenti Vilnius. 3 milyon kişi yaşıyor ülkede. Zaten küçücük bir ülke. Yani 3 ülkeyi de toplasanız en başından en sonuna gitmeniz 5-6 saat anca sürer ve bu ülkenin de para birimi euro ve
en enteresan noktalardan bir tanesi, dünyadaki en hızlı 20 internetten bir tanesi burada, biliyor musunuz? Ya beni en çok bu şaşırtıyor. Çünkü yazılım çok önem verilen bir sektör olduğu için burada insanları buraya çektiklerinde onlara iyi bir hizmet sağlamak için inanılmaz bir internet ağı kurmuşlar. İnternetten araştırmanızı yapın, kendiniz de göreceksiniz zaten. Hatta bak, bu ülkeyi gezmekten çok ben bu ülkelerle ilgili size bilgi vermek istiyorum. Çünkü bence çok enteresan girişimleri var. Dünyada iş yapmanın en kolay olduğu 11. ülke Litvanya. Diyelim ki iş kuracaksınız. İnternetten başvurunuzu yapıyorsunuz. Mesela startup projeniz var. İşte başvuru web sitelerine giriyorsunuz. Oradan online görüşüyorsunuz ve 24 saat içerisinde onaylanıyor, sonuçlanıyor, biliyor musunuz? Yani diyor ki adamlar, yeter ki sen gel. Burada yazılım konusunda katma değerli bir şey sağla. Biz sana canavar gibi internetini sağlayalım ve bu ülke yazılımın merkezi olsun istiyorlar. İşte bu yüzden çok kolay vize veriyorlar. Hatta internette okuduğum birçok kaynakta en kolay startup vizesi veren ülke Litvanya olarak biliniyor. Ve geldiniz, şirket kurdunuz. O kadar iyiymiş ki bu bürokratik süreçler, birçok şey online yapılıyormuş, bu onay süreçleri bile, ve o yüzden iş yapmak burada kolaymış. Yani buraya geldiğimde hem buradaki güzelliği size göstereceğim, hem ülkedeki bu bilgileri size aktarmaya çalışacağım keza yeni öğrendikçe, hem de başkenti birlikte geziyor olacağız. Hadi gelin, çok konuştum. Az önce gösterdim kaleyi ve gölün çevresini gezelim. Şimdi köprüye geldiğinde böyle karşı tarafa dolaşa dolaşa geçebiliyorsun. Hava şansımız da çok güzel. Çok beğendim burayı. Çok güzel bir yermiş, çok huzurlu bir yermiş. Yani buralara da gelip gezmek gerekiyor ya. Hep standart yerlere gidiyoruz ya genelde. Gerçi dünyada gidecek o kadar çok yer var ki ne kadar gezse de insan sanki sahilde kum tanesi olduğunun daha çok farkına varıyor bence. Görecek çok yer var. Listen to the voices in the deepest parts inside, down along the river. You never wonder why, just be strong. Avrupa'nın özellikle bu coğrafyasında neredeyse denize girecek hiçbir yer yok. Keza kuzeyinden batısında da bir nebze yok. Ama yani bir Akdeniz tarafları muhteşem. O yüzden insanlar genelde bu gölleri, göletleri tercih ediyorlar yaz aylarında yüzmek için ve pek muhtemel bu göl kışın donuyordur. Çünkü buralar eksilere düşüyor ve hemen düşünün, yukarısı Finlandiya, İsveç, Norveç falan, o kadar yukarıya geldik aslında. Yani buradan otobüse, feribota binerek çok kısa zamanda birçok ülkeyi gezebiliyorsunuz. Özellikle bu en pahalı olarak gördüğümüz İskandinav ülkelerini, ki buradan sonra da artık yavaş yavaş zaten oraya doğru çıkıyor olacağız. Benim bu geziye katılmamın en büyük amacı da zaten özellikle Finlandiya, İsveç, Norveç taraflarındaki gemi yolculukları olacak. Nasıl ki İsviçre harikaydı, ben o coğrafyanın da muhteşem olacağını düşünüyorum. Artık yoruldum. Yani böyle yürüyorsunuz bu bölgede, göller bölgesi, yani çok görecek öyle bir şey yok. Kafa dinlemelik bir yer. Bir şeyler içelim, bir soluklanalım, hadi gelin. Abi ben yaklaşık 2 aydır Avrupa'yı geziyorum. Yani bayağı bir yerini de gördüm. Daha önceden de birçoğuna gelmiştim ama şimdi daha net gözleme şansım oluyor. Ne bir kavga oluyor, ne bir dövüş, ne gürültü, ne gerginlik. Herkes kendi hayatını yaşıyor ya. Yani bunu Türkiye'den buraya geldikten sonra o kadar net fark ediyorsunuz ki biz inanılmaz gerilmişiz ya. Çocuklar bile ağlamıyor burada yani. Nasıl eğitiyorlarsa. Yani bunu geldiğinizde çok daha net anlıyorsunuz, inanın bana. Bu şu 2 ayda fark ettiğim en önemli detay oldu. Herkesin kendine ait bir alanı var ve kimse kimseye zarar vermiyor. Ne gürültü olarak ne kavga dövüş olarak söylüyorum bunu. Saygılılar yani. Abi şimdi artık gezdik, yorulduk, keyif yapıyoruz. Böyle nehrin kenarına oturduk. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz bir yandan. Kokteylleri 8 euroya satıyorlar. Biraları 4,5 euroya satıyorlar. Sizi çekebilir miyim? Sıkıntı var mı? Beraber geziyoruz arkadaşlarla turda da. Buradan bütün akrabalara selam olsun. Neydi abi bunu? Kibinay. Kibinay, yani empanada gibi. Evet. Dışı hamurumsu, içinde de bir şey var, iç ürün var, dolgu var. Nasıl, beğendin mi? Bildiğin Trabzon pidesi. Tamam. Buradan memleketi de belli mi ettik? Trabzonlusun değil mi? Ama
şu kadarcık şeyi 3,5 liraya satıyor. Adamlar pazarlamış yani. Sen bunu kocaman pide yersin Türkiye'de bu paraya. Ama biraları ve içkileri uygun. Böyle yemyeşil bir coğrafyanın içerisinde akşamüstü gün batımına kadar takılıyoruz. Şimdi artık şehre geçiyoruz. Emniyet şeridinde tabii artık. Vilnius'e doğru ilerliyoruz. Dönüşte trafik oldu. Just be strong and find a way to try. When you belong, there will always be a way. Vilnius'e geldik. Şimdi otobüsten inip gezmeye başlayacağız. Abi şimdi yolda muhteşem manzaraları görüyorsun. Her yer yemyeşil. Dedim ya hani ülkenin 1/3 orman. Ama beni en çok etkileyen şey, şehre girdiğinizde bir tane gökdelenin tepesinde kocaman Putin işte Lahey seni bekliyor yazıyor. Yani yargılanacaksın demekmiş. Burada Putin'e böyle açık açık gökdelenlerin tepesine böyle koydukları afişlerle mesajlar gönderiyormuş savaştan dolayı. Dedim yani NATO ve Avrupa Birliği'ne üye olduğu için şu an böyle rahat rahat konuşuyorlar diye birkaç forumda okudum. Ama inşallah Ukrayna'daki olan olaylar buralara da sıçramaz ve haberlerde görüyorsunuz Polonya'da bile birçok şey aslında insanlar tedirgin bir şekilde yaşıyor ve burayı niye isteyebilir mesela Putin? Çünkü vakti zamanında burası da Sovyetlerinmiş. Letonya, Litvanya, Estonya hepsi aynı birliğin içerisindeydi. O yüzden böyle bir ne yazık ki kaygıları var. İnşallah hiçbir ülke artık savaşta ve bu saçma sapan fillerin kavgasında, çimenlerin ezildiği dünyada yaşamak zorunda kalmaz. Çok üzücü yani bu süreçler. Böyle bir devasa yazıyı görünce de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi şehrin direkt merkezine geldiğinizde sizi standart şöyle devasa bir kilise karşılıyor. Buradaki insanların da çok büyük kısmı Ortodoks. Buradan gezimize başlayalım. Şimdi Vilnius Katedrali'nin yanından yürüyüşe başladık. Şunun hemen tepesinde bir tane kale görüyorsunuz. Oradan şehir manzarası izleyebiliyorsunuz. Ama ben çok acıktım ve şu Old Town bölgesini gezmek istiyorum. Daha önceden de en çok burayı beğenmiştim. Oraya doğru ilerliyoruz. Burası aslında tarihi bir kent. Yani 700 yıldır yaşam varmış bu bölgede. O yüzden buranın sadece gezilecek, görülecek yerleri değil, aynı zamanda kendine hasta bir dokusu var ve hatta öyle ki bu bölgedeki insanlar Slav ırkı olarak geçmiyor aslında. Yani onlar Baltık halkı olarak biliniyor. İşte neydi bunlar? Estonya, Letonya, Litvanya ülkeleri için bunu söylerim. Burası aynı zamanda da bir öğrenci kenti. Erasmus yapmaya falan gelmeye düşünüyorsanız öneririm. Ben yıllar önce burada Interrail yapıp böyle kalmıştım. Gece hayatı güzeldir, eğlencelidir. Tek sıkıntı soğuk olması. Çünkü kışın burası hep eksi derecelerde. Abi çok daha güzel bak Eskişehir. Böyle Arnavut kaldırımı, taş sokaklar. Böyle iki katlı evler. Etrafta kafeler, restoranlar, barlar ne ararsanız var. Şöyle meydana doğru ilerliyorum. Bir de böyle buraya geldiğinizde insan ilk şeyi hissediyor. Bana hissettirdi. Çok kompakt böyle küçük bir yer. Zaten nüfusu da 3 milyon bu ülkenin sonuçta. O yüzden biraz böyle sakin ve huzurlu. Bugün günlerden pazar olmasına rağmen gerçi hareket de var. Birçok Avrupa ülkesine nazaran yine görüyorsunuz Ukrayna bayraklarını. Bu arkadaşlar Ukrayna'da savaşan insanlar için bağış topluyorlar. Böyle sırtlarına bayrakları alıyorlar. Ellerinde böyle bağış topladıkları kutu oluyor. İçine gönlünüzden kopanı veriyorsunuz. Avrupa'nın neredeyse her yerinde bunu gördüm. Aynı şeyi görebiliyorsunuz. Şimdi ara sokaklara daldım. Böyle insanları takıldıkları kafeler, barlar var. Burası aslında tam bir gece hayatı ülkesi. Ama bugün pazar olduğu için çekip gösteremem size. Hani dedim ya, özellikle öğrencilere öneririm diye. Yani burada işte eğlence, alkol neredeyse bedavadan biraz pahalı olduğu için de eğlenmeyi sevdikleri için hafta sonları özellikle barlar ve gece kulüpleri yıkılıyor. Bu söylediğim aslında bütün Baltık ülkeleri için geçerli. Eğlenmeyi seviyorlar. Biz ama başka bir şey için buradayız. Burada kendine ait bir cumhuriyeti olan bir mahalle var. Oraya doğru gidiyoruz çünkü çok enteresan bir yer orası. Şimdi burada Uzupis Cumhuriyeti adında özel bir mahalle, bölge var. Ama bu cumhuriyet pek tabii ki devletli ya da devletler tarafından tanınmıyor. Aynısı Kristiansen diye bir yer vardı Danimarka'da.
Kopenhag'da. Onun gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki millet diyor ki ben diyor birçok kuralı tanımıyorum diyor. Benim diyor şu kadar maddelik işte anayasam var diyor ve kendi kafasına göre bir mahalle kurup cumhuriyetini kuruyor. İşte şimdi oraya gidiyoruz. Akılların yanabileceği bir nokta burası. Özellikle anayasasında hayvan hakları ile ilgili çok güzel detaylar var. Oraya gidince size de aktaracağım. İşte bu köprüyü geçtiğinizde bakın yazıyor. Uzupio Res Republika. Yani buradan itibaren Uzupis Cumhuriyeti Devleti. Ve bunun enteresan bir şekilde ordusu bile var. 11 kişilik kendi yönetim ekibi falan da var. Daha çok burası ucuz diye vakti zamanında sanatçıların tercih ettiği ve kurduğu bir mahalleymiş aslında. Şimdi buralar vakti zamanında Nazilerin işte Sovyetlerin işgali altında kaldığı için yıllarca aslında yıkılmış, savaşlar görmüş bir coğrafya. Aslında buraların hani geçmişi hep mücadelelerle geçmiş. Ta ki 90'lardan sonra artık kafaları rahatlayana kadar ve 2000'den sonra özellikle batıya yaklaşmasına kadar. Şimdi buraya geldiğinizde hani ülkeyi anlatmakta artık zorluk çekmiyorum ama böyle özerk yerleri anlatırken insan tam ne diyeceğini bilemiyor. O yüzden şu an imdadımıza 41 maddelik anayasaları yetişecek. Buranın bir de anayasası var. Şimdi onu görmeye gidiyoruz. İşte bak sanatçı mahallesine geldiğimiz belli oldu. Çok güzel grafitiler var. Herhalde şurası olabilir mi ya? Olabilir. Herkes oraya doğru yürüyor ama. Şimdi mahallenin tam meydanına geldik. Böyle bohem bir mahalle burası. Binalardan da anlayacağınız üzere. Şöyle bir tane anıtı var. Bir anlamı vardı ama tam hatırlamıyorum. Burada ki bir şeyi arıyoruz şu anda, anayasasını. Bulursak onu çekmek istiyorum çünkü Türkçe de yazıyormuş. Şimdi geldik. Anayasayı da böyle duvara asmışlar. Böyle farklı farklı bir sürü dil var ve bizimki de var burada, görüyorsunuz. 41 maddelik bu mahallenin anayasasını görüyorsunuz. Burada işte en enteresanı benim mesela, herkes kedi sevme ve ona bakma hakkına sahiptir. Köpek olma hakkına sahiptir. Böyle doğayı da koruyan ve özgürlük temalı bir anayasaları var. Her yerde park, bahçe var buralarda. Artık akşamüstü oldu. Biraz sokaklarda gezdik ama yani o kadar küçük bir yer ki yani görecek çok az şey var. Zaten buraya sırf böyle tek tek 2-3 gün göreyim diyeceğin, ayırabileceğin herhangi bir detay yok. O yüzden dedik en iyisi bir yemek yiyelim. Şimdi güzel bir restorana gidiyoruz. Burada restoranlar genelde hafta sonu kapalı oluyor. Açık bulabildiğinizde bir şekilde kendinizi atıyorsunuz. Geldiğimiz restoranın ismi bu. Meat Lovers diye bir yer. Standart Avrupa'nın sıkıntısı. Restorana gidiyorsun. Mesela diyor ki 9'da kapanıyoruz ama restoran 8'de kapanıyor diyor. Almıyor seni içeriye. İstersen bir şeyler iç diyor. Peki dedim hani ya biz dedim otobüsümüz var daha dedim tam saat 8 değil. Yani kardeşim dedi bu Avrupa'da çalışma saatleri böyle dedi. Hani araya sıkıştırsın diye biraz zorladım ama yemedi. Şimdi başka bir yere gidiyoruz. Şöyle çok tatlı bir yere geldik. Böyle yeşil bir ahşaptan ev. İsmi de bu Old Green Grill House. Bir de burayı deneyeceğiz şimdi. Şimdi bu restoranı çok beğendik. Siparişimizi verdik. Daha yemeği yemedik. Niye beğendik diyorum. Çok güler yüzlü garsonlar vardı. Yanımızı sıkan tek şey en kötü tabağın 25 euro olması. O yüzden Litvanya'da da işler değişmiş yani. Burada 10 eurolar 15 eurolardaydı tabaklar. 20-25 euro olmuş. Bakalım inşallah verdiğimiz paraya değer. Karnımızı doyuralım da. Çünkü akşam kalırsak burada her yer kapandığı için aç kalabiliriz. Et geldi. Gayet güzel ve sulu bir et söyledik. Vallahi çok güzelmiş. Afiyet olsun bize. Şimdi bir tane Bolt çağırdık. Hemen anında geldi ve 10 dakikalık bir mesafe için sadece 6 euro ödüyoruz. Yani bu Avrupa'da özellikle Bolt, Uber gibi sistemler çok iyi çalışıyor ve her yerde yaygın bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Darısı olmayan birçok ülkenin başına ne diyeyim. Mesajı almışsınızdır yani. Çok büyük bir şey değil mi? Rahatlık değil mi ya? Şimdi otele geldim. Yine güzel bir otelde kalıyoruz. Burası Ibiş otellerinden bir tanesi. Yine gördüğünüz üzere bana ait bir oda var. Şurada duşum, tuvaletim var gayet pırıl pırıl. Şöyle yatağımı da göstereyim. Bu gece buradayız. Yarın artık buradan ayrılacağız. Zaten buralar çok küçük yerler yani böyle ufacık mahalleler gibi düşünebilirsiniz. Yarın inşallah artık bir başka ülke olan
Litvanya'daydık. Letonya'ya geçeceğiz ve orada Riga'yı size göstereceğim. Orası bence daha tatlı bir yer buraya nazaran en azından. Hatta yukarıya çıktıkça Estonya'da da çok güzel böyle Tallinn diye bir kent var. Orada da size güzel bir video yapmayı planlıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Ben şurada artık bir dinleneyim. Sabah saat 6'dan beri yollardayım. Ama oldukça keyifli geçen gezime siz de ortak oldunuz. İnşallah bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.